Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kişisel veya bir firmanın gelir giderini takip edebileceğiniz bu grafiği nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım örnek çalışmada haftalık bazda gelir, günlük bazda gider ve net gelir tablosu var. Burada da bu verileri grafiksel olarak görselleştirdim. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için buradaki verilerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi grafiğimizi hazırlayalım ama hazırlamadan önce ben yapmadım ama siz yapmak isterseniz, yani ben burada interaktif bir veri tablosu oluşturmadım. Siz oluşturmak isterseniz ekleye geliyorsunuz ve buradan tablo diyorsunuz. Tamam dediğinizde şuradan da verileri kaldıralım. Hatta şurasını şöyle yapalım. Tasarımdan şunu belli olmayacak şekilde yapalım. İsterseniz siz interaktif yapabilirsiniz bunu. Şimdi ekleye geliyorum. Buradan sütun grafiklerden şunu seçiyorum. Yığılmış sütun 2B. Bunu büyüteceğim. Şuradan grafik başlığımı kaldırıyorum. Veri seçe geliyorum. Buradan veri seçten benim istediğim şu gelir ve gider. Sadece bunu seçersem ne olur? Şöyle bir görüntü. Yani tek renk. Ben burada kırmızı veya yeşil yapamıyorum bunu. Ancak şunları seçersem ve bunu kaldırırsam o zaman zaten buradan iki renk olduğunu gördünüz. Bunu seçiyorum. Şuradan dolgudan koyu yeşil yapacağım. Veri serisini biçimlendir diyorum. Buradan da ana hattını kaldıracağım. Şimdi bunu seçiyorum. Buradan dolgusunu kırmızı yapacağım. Şuradan da veri serisini biçimlendir. Ana hattı olmasın. Şunları seçiyorum. Tarihlerimi. Ekseni biçimlendir diyorum. Buradan etiketlerden yüksek diyorum ve yukarı alıyorum bunu. Bunlar seçiliyken şuradan kalın yapıyorum. Biraz büyütüyorum. Hatta bunları şöyle yapalım. Hizalarını. Şöyle yukarı doğru verelim. Bu da böyle olsun. Tekrar grafiğimi seçin. Veri serisini biçimlendir. Buradan boşluk genişliğini şöyle daraltıp büyüteceğim. %20'ye kadar iyidir. Sayfa 1'de veri etiketleri eklemişiz. Ekleyelim. Şuradan veri etiketlerini ekliyorum. Şunları seçiyorum. Kalın yapıyorum. Büyütüyorum. Ve beyaz yapacağım. Aynı şekilde şunları da kalın, beyaz ve büyütüyorum biraz. Şimdi grafiğimi seçtim. Biçimden dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Daha sonra görünümden şuradan kılavuz çizgilerini kaldırdım. Şunları şuradan kaldırabilirim. Şunu kalın yapıp büyütebilirim. Böyle kalsın. Yalnız burada gelirin şuradaki boşlukları şurada sıfır olarak yarım bir şekilde görünüyor. Yani şöyle tıkladığımda zaten görünüyor şu şekilde. Ben örnek olarak yaptığım çalışmada bunları silmiştim tek tek. Ama silmeden de yapabiliriz. Şöyle yapalım. Veri etiketlerini biçimlendir diyelim. Şöyle iç taban dediğimizde bu burada kalacak. Bu da burada. Bu da böyle olsun. Görünmüyorlar en azından. Grafiğimizi tamamladık. Şimdi şuradaki formülleri yapalım. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Eğer diyorum haftanın günü A2 hücresi. Tabi ben bunu tabloya çevirdiğim için şu anda böyle yapıyor. A2 diyorum. Noktalı virgül 11 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Haftanın günü tamam. Eşittir 5 ise rastgele arada 100'den
1000'e kadar diyorum. Parantezi kapatıyorum. Değilse boş geç. Parantezi kapattım. Aşağı doğru bunu formülü bir çekiyorum. Şimdi cuma günlerine denk gelen kısımlarda rakamlarımız olacak. Yani gelirimiz olacak. Şimdi şuraya geliyorum. Buraya da shift eşittir rastgele arada eksi 300'den eksi 1'e kadar. Parantezi kapattım. Aşağı doğru çektiriyorum bunu da. Şimdi son olarak buraya geliyorum. Shift eşittir eğer diyorum. B2 eşit değil boş ise B2 eksi C2 değilse C2. Parantezi kapattım. Enter. Bunu da aşağı doğru çektiriyorum. Formüller şimdi hesapla. Burada veriler üzerinde yaptığımız hesaplamalar aslında günlük gelir gideri göstermekte. Yani bir nevi günün Z raporunu almış oluyoruz burada. Buna benzer farklı bir çalışmayı kümülatif toplamda da yapabilirim daha sonra. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.